Merhaba dostlar, yeni bir yıla giriyoruz ama bu sadece takvimde bir değişim değil. 2026 gökyüzü tarafından size sunulan yeni bir bilinç, yeni fırsatlar ve dönüşüm yılı. Bu yıl hem bireysel hem kolektif düzeyde değişim ve büyüme temaları ön plana çıkıyor. Artık kendimizi ve çevremizi daha derin bir farkındalıkla göreceğiz. Gökyüzü bize fısıldıyor. Cesur olun, kalbinizin rehberliğine güvenin ve hayatınızı bilinçle yeniden inşa edin. 2026'nın tutulmalarına baktığımızda 17 Şubat'ta bir Kova burcunda halkalı güneş tutulması var. Saat 15.03'te 28 derece 50 dakikada. İkinci tutulmamız 3 Mart'ta Başak burcunda tam ay tutulması 14.39'da 12 derece 54 dakikada. Ve 12 Ağustos'ta Aslan burcunda tam güneş tutulması var. 20.37'de 20 derece 02 dakikada. Ve son tutulmamız da 28 Ağustos'ta Balık burcunda parçalı ay tutulması. Sevgili boğalar, 17 Şubat Kova burcundaki halkalı güneş tutulması sizin için dikkat çekici bir gökyüzü olayı bu. Adeta kader sahnesinde yeni bir kariyer sayfası açma anlamına geliyor. Çünkü tutulma haritanızın 10. evinde, yani meslek, statü, hedef ve toplumsal imaj alanında gerçekleşiyor. Bu tutulma adeta spot ışığını üzerinize çeviriyor. Artık görünür olma, toplumsal katkınızı yeniden tanımlama ve ben kimim, ne için tanınmak istiyorum sorularına net yanıt verme zamanı. Güneş ve Ay Kova burcunda birleşirken Boğa burcundaki Uranüs'e de kare açı yapıyor. Bu açı sizin için adeta kariyerde devrim anlamına geliyor. Bazılarınız için bu enerji ani bir iş değişimi, yeni bir pozisyon, belki de tamamen farklı bir alana yönelme şeklinde ortaya çıkabilir. Bazılarınız içinse kendi otoritenizi, kendi markanızı kurma cesareti olabilir. Uranüs zaten bir süredir burcunuzda ilerleyerek sizi kökten değiştiriyor. Bu tutulmayla birlikte artık saklanmak yok. Artık ben buyum deme, kimliğinizi mesleğinizle uyumlu hale getirme zamanı. Ama unutmayın, Uranüs her zaman tahmin edilemezdir. Bu yüzden bu dönem planlarınızı fazla katı yapmamanız, esneklikle hareket etmeniz büyük önem taşıyor. Gökyüzü size diyor ki değişimden korkma, çünkü bu seferki değişim seni gerçek potansiyeline götürüyor. Bu tutulma döneminde Venüs ve Kuzey Ay düğümü de Balık burcunda kavuşumda olacak. Bu kavuşum haritanızın 11. evinde, yani dostluklar, sosyal çevre ve hedefler alanında gerçekleşiyor. Bu sizin için oldukça hayırlı bir enerji. Yeni insanlarla tanışabilir, ruhunuza hitap eden dostluklar kurabilir ya da daha anlamlı toplulukların içinde yer alabilirsiniz. Artık ilişkileriniz benim için ne yapıyorlar değil, birlikte ne yaratabiliyoruz noktasına evrilecek. Venüs ve Kuzey Ay düğümü size ruhsal dostluklar getirecek. Ama bu enerji aynı zamanda sizi geçmişte kısıtlayan ilişkilerden veya faydasız topluluklardan uzaklaştırabilir. Güney Ay düğümde Başak burcunda, yani fazla eleştirel, hesapçı ya da küçük detaylara takılan insanlardan artık uzaklaşma zamanı. Gökyüzü size diyor ki ruhunla aynı frekansta titreşen insanlarla yürü, gerisi zaten doğal olarak elenir. Bu tutulma döneminde gökyüzünde bir tek kare açı kalıbı var, aktif durumda olacak. Venüs ve Kuzey Ay düğümü kavuşumu Başak'taki Güney Ay düğümü ile karşıtlık yapacak ve Yay burcundaki Lilith de kare açıda olacak her ikisine. Bu sizin için özellikle iş ortaklıkları ve finansal paylaşım alanında bazı gerilimleri tetikleyebilir. Otorite figürleriyle, yöneticilerle ya da üstlerle fikir ayrılıkları gündeme gelebilir. Bu enerji size meydan okuyor. Ama asıl amaç sizi kendi otoritenizi fark etmeye zorlamaktır. Artık başkalarının onayına ihtiyaç duymadan kendi duruşunuzu sergilemeye zamanı geldi. Gökyüzünde aynı anda Neptün ve Satürn de Koç burcunda kavuşum açısında olacaklar. Bu kavuşum haritanızın 12. evinde, yani bilinçaltı, içsel dünya ve geçmiş karmalar alanında gerçekleşiyor. Bu dönem
derin bir ruhsal arınma sürecini başlatabilir. Kendinizi bazen yorgun, bazen belirsizlik içinde hissedebilirsiniz. Ama bu bir düşüş değil, bir yeniden doğuşun hazırlığı. Satürn burada sizi bilinçaltı korkularınızla yüzleştirirken Neptün o korkuları sevgiyle çözmenizi istiyor. Bir dönemin sonuna geldiğinizi, eski bir inancın, bir rolün ya da içsel bir yükün artık çözülmesi gerektiğini hissedeceksiniz. Bu kavuşum görünmeyeni görünür kılma süreci, meditasyon, içe dönüş, terapi, dua, spiritüel çalışmalar bu dönemde size çok iyi gelir. Çünkü bu tutulmanın perde arkasında sizi kendinizle barışmaya çağıran bir enerji var. Merkür ise Balık burcunda, Yengeç burcundaki Jüpiter'le üçgen açıda bu tutulma sırasında sizin için iletişim alanında güçlü bir ilham getiriyor. Arkadaşlarınızla, iş çevrenizle veya sosyal medyada paylaştığınız her kelime şifalandırıcı bir etkiyi yaratabilir. Yazın, konuşun, anlatın. Kelimeleriniz başkalarına yol gösterebilir. Jüpiter'in desteğiyle bir fikrinizin veya bir projenizin geniş kitlelere ulaşma potansiyeli var. Bu tutulma sizi sadece görünür kılmıyor, aynı zamanda ilham veren bir figüre dönüştürüyor. Sevgili boğalar, 17 Şubat 2026 tutulması sizin için bir dönüm noktası. Artık kendi yolunuzu çiziyorsunuz. Kariyeriniz, hedefleriniz ve toplum içindeki rolünüz tamamen değişiyor. Bazılarınız için bu bir statü değişimi, bazılarınız içinse içsel bir otorite kazanımı. Kısacası artık eski düzenin değil, özgürleşmiş bir benliğin temsilcisiniz. Gökyüzü size diyor ki gerçek güven eskiye tutunmakta değil, kendi ışığına inanmakta gizli. Sevgili boğalar, 3 Mart 2026'da gerçekleşecek olan bu Başak Burcu'ndaki tam ay tutulması sizin için kalbinizi, yaratıcılığınızı ve sevme biçiminizi aydınlatıyor. Bu tutulma doğum haritanızda 5. evde meydana geliyor. Yani konu aşk, çocuklar, yaratıcılık ve yaşam sevinci. Ama bu kez her zamanki gibi yüzeyde değil, çok daha derin bir yerden etkiliyor. Sanki evren size diyor ki artık neyle mutlu olduğunuzu gerçekten biliyor musunuz? Ay Güney Ay düğümüyle Başak Burcu'nda kavuşumda bu geçmişte sevgiye, üretkenliğe veya keyfe dair fazla kontrolcü, fazla planlı yaklaşımlarınızı temsil ediyor. Siz sevgiyi bile düzen içinde yaşamak isteyen bir burçsunuz ama Balık burcundaki Güneş ve Kuzey Ay düğümü şimdi size şunu hatırlatıyor. Gerçek mutluluk planlanmaz. O kalpten akar. Bu tutulma size diyor ki yaratıcılığını özgür bırak, kalbini yargılama ve sevmekten korkma. Bir ilişkiniz varsa artık o ilişkiyi nasıl görünmesi gerektiğiyle değil, gerçekten nasıl hissettirdiğiyle değerlendireceksiniz. Artık göstermelik değil, ruhsal bağ istiyorsunuz. Ve eğer bu bağ eksikse tutulma bunu açıkça ortaya koyacaktır. Bazılarınız için bu süreç bir aşkın tamamlanışı olabilir. Bazılarınız için ise çok daha derin ruhsal bir bağın başlangıcı. Ama her durumda ortak tema şu: kalbiniz özgürleşmek istiyor. Tutulma eksenine kare yapan Lilith sizin 8. evinizde yer alıyor. Bu demek oluyor ki ilişkilerdeki güç dengeleri, bağlılık, paylaşım ve derin duygular şimdi görünür hale gelecek. Bir ilişkide veya ortaklıkta benim sınırım nerede bitiyor, karşımda kimin gücü başlıyor sorusunu sormaya başlayabilirsiniz. Bu tek kare açısı, enerjisi, bastırılmış arzuları ve tabuları yüzeye çıkarabilir. Özellikle finansal paylaşımlar, cinsellik veya güven temalarıyla ilgili gizli meseleler artık saklanamayacak. Bu tutunma ilişkilerde hakikati çıplak haliyle görme cesareti istiyor sizden. Mars ise Balık burcunda hareket ederken Uranüs ise sizin burcunuzda Boğa'da ilerliyor. Bu ikili arasında da sert bir kare açı var. Bu açı ben kimim sorusuyla baş başa bırakabilir sizi. Toplum içinde, arkadaş çevrenizde ya da aşk hayatınızda artık rol yapmak istemediğinizi fark edebilirsiniz. Bu tutulma esnasındaki Mars-Uranüs karesi bazen aniden alınan büyük kararları tetikler. Yeter artık bu benim değil dediğiniz bir an gelebilir.
Ama dikkat edin, bu enerji acelecidir. Gerçekten sizin özgürlüğünüzü besleyen şeyle sadece kaçış dürtüsünü birbirinden ayırmaya çalışın. Bu tutulmanın en güzel hediyesi Yengeç burcundaki retro Jüpiter'le sizin zihin ve iletişim alanınızı genişleten Güneşle kurduğu üçgen açı, yaratıcılığınızı kelimelere dökme, duygularınızı paylaşma ve kalbinizden gelen mesajı dünyaya anlatma şansınızı çoğaltıyor. Bu dönemde yazmak, konuşmak, öğretmek ya da bir mesajınızı insanlara ulaştırmak için ilhamla dolabilirsiniz. Kalbinizden gelen bir fikir, bir sanat projesi ya da duygusal bir paylaşım sizi bambaşka bir yola taşıyabilir. Retro Jüpiter geçmişte bastırılmış duyguları şifalandırır. Bu yüzden geçmiş ilişkilerden gelen bir farkındalık şimdi duygusal yönünüzü güçlendirebilir. Satürn artık sizin 12. evinizde, bilinçaltınızda ilerliyor. Bu şimdi kendi iç dünyanızla yüzleşme zamanı, zihinsel kalıplarınızı disipline etme döneminiz. Plüto da Kova burcunda sizi kariyer alanınızda dönüştürüyor. Bu ikisinin uyumlu açısı artık sadece dış dünyada güçlü görünmek değil, iç dünyanızda da sağlam bir temele sahip olmanız gerektiğini hatırlatıyor. Ve tutunma bu süreci hızlandırıyor. Artık hem ruhsal hem profesyonel olarak kendiniz olma zamanı. Bu tutunma esnasında aşk hayatınızda dürüstlük testinden geçebilirsiniz. Gizlenen, bastırılan hiçbir şey bu tutulmadan saklanamaz. Yaratıcılıkla ilgili yeni bir döneme giriyorsunuz. Özellikle sanat, tasarım, yazarlık, sahne veya çocuklarla ilgili alanlarda büyük farkındalıklar doğabilir. Finansal veya duygusal bağlılık konularında da net sınırlar belirleyeceksiniz. Sağlam duygusal bağlar kurmak istiyorsanız önce kendinizle bağ kurun. Sevgili boğalar, bu tutulma size kalbinizin kapılarını yeniden açma fırsatı veriyor. Ama bu kez alışkanlıktan sevme değil, bilinçle sevme zamanı. Geçmişte sizi hayal kırıklıklarına uğratan deneyimler artık sizi korumak için değil, büyütmek için yeniden karşınıza çıkacak. Bu tutulma size cesaretle sevmeyi ve yaratıcılığınızı özgürce ifade etmeyi öğretecek. Kalbinizden gelen her şey artık değerli, onu bastırmayın. Gökyüzü size diyor ki artık kalbinizi korkusuzca açın. Çünkü gerçek sevgi sizi özgürleştirir. 12 Ağustos'taki Aslan Burcu'ndaki tam güneş tutulması sizin için 4. evde, yani kökler, aile, geçmiş, ev, aidiyet ve içsel güvenlik alanında gerçekleşiyor. Bu alan hayatın temeli gibidir ve şimdi o temelde bir şeyler değişmek üzere. Bu tutulma size soruyor: gerçek anlamda nereye de kendinizi güvende hissediyorsunuz? Evinizde mi, geçmişinizde mi, soyunuzda, sopunuzda mı? Gerçekten sizi besliyor mu bunlar? Belki dışarıdan her şey sabit görünüyor ama içeride kalbinizin duvarlarında yeni bir çatlak oluşuyor ve o çatlak ışığın içeri girmesi için var. Aslan burcundaki güneş ay kavuşumu ev temalarınızı yeniden doğuruyor. Bazılarınız için bu fiziksel bir taşınma olabilir. Bazıları için ise çok daha derin bir içsel dönüşüm. Artık çocukluk kalıplarıyla yaşamıyorum diyebilirsiniz. Koç burcundaki Neptün'den gelen 135 derecelik açı geçmişe dair belirsizlikleri açığa çıkarıyor. Aileyle ilgili sırlar, bastırılmış duygular, gizli öfke ya da kırgınlıklar yüzeye çıkabilir ama bu farkındalık bir krize değil, bir şifaya hizmet ediyor. Tutulma size diyor ki geçmişi bırak, kendine ait bir kök oluştur. Belki yıllardır aynı evde yaşıyorsunuz ama artık o evin enerjisi size ait değil. Belki de aileyle olan rolleriniz değişiyor. Artık başkalarının onayına değil, belki iç huzurunuza göre yaşıyorsunuz. Bu tutulma köklerinizin altına inip oradaki eski hikayeyi dönüştürmenizi istiyor. Venüs terazide, Neptün ise Koç burcunda bu dolunay esasında ikisi arasında da karşıt bir enerji var. Bu aidiyet temasını netleştiriyor. Birilerine veya bir yere ait hissetmek istiyorsunuz ama aynı zamanda bir yanınız da özgür olmak istiyor. Bu dönem ilişkilerde ya da aile içinde fazla fedakarlık yapmış olabileceğiniz bir enerjiyi açığa çıkarır. Gerçek sevgi sizi kısıtlamaz. Bu tutulma size bunu öğretiyor. Aile içi ilişkilerde denge kurmak, özellikle ebeveynlerle olan bağlarda sınır çizmek gerekebilir.
Bir süredir sizi duygusal olarak tüketen bir sorumluluk artık sona erebilir. Artık herkese yetişen kişi değil, kendi iç huzurunu koruyan kişi olma zamanı. Aslan burcundaki Jüpiter ve Merkür kavuşumu ev ve aile dünyanızla ilgili meselelerde büyük farkındalıklar getiriyor. Belki bir aile içi mesele konuşulacak, belki de geçmişten gelen bir konu sonunda aydınlanacak ya da siz kendi duygusal güvenliğinizi sağlamanın yeni yollarını keşfedeceksiniz. Bu enerji aynı zamanda yaşam alanınızı büyütme anlamına da gelebilir. Ev satın almak, taşınmak, yeni bir yerleşim planı kurmak gibi. Ancak dikkat, bu kavuşum Kova'daki Plüto'ya da karşıtlık yapıyor. Yani kariyer, otorite ve toplum önündeki rolünüz de dönüşüyor. Ev mi, iş mi, iç huzuru mu, başarı mı? Bu tutulma tam da bu soruların ortasında sizi bırakıyor. Ve evren diyor ki gerçek güç huzurdan gelir. Bu tutulma sonrası iş ve ev arasında yeni bir denge kuracaksınız. Kariyeriniz yükselirken evinizin enerjisini korumanız gerekecek. Belki de yepyeni bir yön seçip her şeyi kökten değiştireceksiniz. Mars da Yengeç burcunda bu esnada. Mars Yengeç'teyken düşünmeden değil hissederek hareket etmek gerekir. Bu enerji iletişim, kardeşler, yakın çevre ve sözleşmeler alanında akıyor. Kuzey ay düğümüne yaptığı üçgen açı ise sizi destekliyor. Sözleriniz, planlarınız, bağlantılarınız, kaderiniz şekilleniyor. Bir konuşma, bir karar ya da bir aile bireyiyle yapılacak samimi bir yüzleşme sizi yepyeni bir duygusal düzleme taşıyabilir. Sözlerinizi kalpten söyleyin. Bu dönemde açık iletişim bir mucize yaratabilir. Gökyüzünde bir de büyük hava üçgeni var. Plüto Kova'da, Venüs Terazi'de, Uranüs ise İkizler Burcu'nda. Bu büyük hava üçgeni sizin için adeta göksel bir kurtarma enerjisi gibi. Bu üçgen hem iş hem de sosyal ilişkiler alanında büyük bir akış yaratır. Yeni bir iş fırsatı, bir proje ya da bir uzlaşma teklifi kapınızı çalabilir. Uranüs zaten birkaç yıldır sizin burcunuzda devrim yaratıyor. Artık hayatınızı eski güvenlik kalıplarıyla değil, kendi özgün kimliğinizde kuruyorsunuz. Tutulmayla birlikte benim evim, benim huzurum, benim tarzım diyorsunuz. Bu cümle artık bir meydan okuma değil, bir ilandır. Kuzey ay düğümü ise Kova'da, Güney ay düğümü ise Aslan'da. Bu süreçte yani geçmiş kişisel güvenlikte saklı, gelecekte ise toplum önündeki rolünüzde gizli. Bu tutulma size şunu söylüyor. Artık sadece evde huzur bulmak değil, o huzuru dünyaya taşıma zamanı. Eviniz, aileniz, geçmişiniz artık bir başlangıç noktası olmalı, bir sınır değil. Belki kendi işinizi evden yürütmeye başlayacaksınız. Belki bir aile meselesini çözerek ruhsal anlamda özgürleşeceksiniz. Her halükarda bu tutulma sizi içsel huzurdan doğan bir başarıya hazırlıyor. Bu tutulma geçmişle vedalaşmak için geliyor ama bu veda hüzünlü değil. Çünkü köklerinizi bırakmıyorsunuz. Sadece yeniden ekiyorsunuz. Sevgili boğalar, 28 Ağustos 2026'da gerçekleşen Balık burcundaki tam ay tutulması sizin için sosyal çevre, dostluklar ve geleceğe dair hedefler alanında güçlü bir farkındalık getiriyor. Gökyüzü size diyor ki artık kimlerle yürüdüğünü, hangi hayalin peşinde olduğunu netleştir. Bu tutulma bir dönemin kapanıp yepyeni bir yönün şekilleneceği zamanı anlatıyor. Bu tutulma sizin 11. evinizde gerçekleşiyor. Yani sosyal çevreniz, arkadaş gruplarınız, ekip çalışmaları, topluluklar ve geleceğe dair umutlarınız gündemde olacak. Belki uzun süredir içinde bulunduğunuz bir çevreden ayrılacak, yeni bir topluluk ya da yön bulacaksınız. Burası ben değil, biz alanıdır. Dolayısıyla tutulma sizi bireysellikten kolektif bilince taşıyacak. Balık burcundaki ay duygusal farkındalık getirirken kiminle yürüdüğünüzü, kimlerle aynı frekansta olmadığınızı daha net görebileceksiniz. Artık ruhunuzu yormayan, sizi anlayan insanlarda bir arada olmak isteyeceksiniz. Güneş ve Merkür Başak Burcu'nda kavuşum halinde bu tutulma esnasında bu sizin yaratıcılık, aşk ve kişisel ifade alanınızı aydınlatıyor. Ancak bu kavuşum İkizler Burcu'ndaki Uranüs ile de kare açı yapıyor ve Ay ile de karşıtlık kuruyor. Bu da duygusal olarak sizi biraz kararsız hissetmenize neden olabilir.
Tutulma sırasında geleceğe dair planlarınız değişebilir. Bir dost, bir iş veya bir toplulukla yollarınızı ayırabilir. Daha özgür olabileceğiniz bir yöne yönelebilirsiniz. İkizler Burcu'ndaki Uranüs kapıları kır, farklı düşün diyor. Bu nedenle bu dönemde attığınız adımlar sizi şaşırsa da uzun vadede özgürleştirici olacak. Kısacası gökyüzü sizi rahat olduğunuz yerden çıkarıp gelişim alanınıza doğru itiyor. Bu tutulma esnasında Yengeç Burcu'ndaki Mars'la Koç Burcu'ndaki Retro Satürn'le kare açı içinde olacaklar. Bu enerji, iletişim, kardeşler, yakın çevre ve bilinçaltı konularında bazı gerginlikler yaratabilir. Söylenmemiş sözler, bastırılmış öfke veya geçmişte yarım kalmış bir konu yeniden gündeme gelebilir. Bu tutulma size diyor ki konuş ama yapıcı konuş. Kendini ifade et ama geçmişteki öfkeyi bugüne taşımadan. Bazı duygular patlayabilir ama bu patlama arınmak için. Mars-Satürn karesi size sabır öğretir. Zamanlama çok önemli olacak. Bir şey hemen sonuç vermiyorsa ilahi bir sebep vardır. İkizler Burcu'ndaki Uranüs, Kova Burcu'ndaki Plüto ile üçgen açıda ve Neptün'de iki gezegenle sekstil açıda bu tutulma esnasında. Bu güçlü kombinasyon kariyer, hedefler ve toplumsal rolünüzle ilgili dönüşüm enerjisini tetikliyor. Artık eski kimliğinizden sıyrılıp daha özgün bir yön belirleme zamanı. Belki farklı bir iş alanına kayabilir, yaratıcı bir proje başlatabilir veya toplumsal bir konuya liderlik edebilirsiniz. Neptün'ün etkisi sizi daha sezgisel, daha vizyonel kılacak. Mantıkla değil, kalple ilerlediğinizde kapılar açılacak. Gökyüzünde büyük bir üçgen ve uçurtma açı kalıbı da var. Aslan burcundaki Güney Ay düğümü, Boğa burcundaki Kiron ve Yay'daki Lilith'in oluşturduğu büyük üçgen size içsel güç kazandırıyor. Kova burcundaki Kuzey Ay düğümünün bu üçgene katılmasıyla uçurtma açı kalıbı oluşuyor. Bu kalıp sizi geçmişten gelen korkulardan özgürleştiriyor. Ev, aile, kariyer, sosyal statü dengesini yeniden kuracaksınız. Bu bir yeniden yapılanma dönemi. Artık kendinizi daha kararlı, daha özgüvenli hissedeceksiniz. Tutulma size diyor ki köklerinden güç al ama gökyüzüne uzan. Bu tutulma esnasında Terazi burcundaki Venüs, Ay'a ve Uranüs'e de 135 derecelik gerilimli bir açı yapıyor. Bu aşk ve ilişkilerde karmaşık ama öğretici bir dönemi gösteriyor. Arkadaş çevresiyle romantik hayatınız karışabilir. Bir dostla aranızda duygusal yakınlaşma olabilir ya da tam tersi bir ilişkide üçüncü kişilerin etkisi gerginlik yaratabilir. Bu tutulmada denge çok önemli. Venüs size duygusal patlamalar yerine anlayış ve adaletli davranış öneriyor. Duygularınızı bastırmayın ama dürüstçe ifade edin. Jüpiter'le Satürn arasında üçgen bir açı var bu tutulma esnasında. Hayatınızın temel yapı taşlarını sağlamlaştırıyor. Bu sabırla inşa edilen kalıcı başarıların göstergesidir. Özellikle kariyer, statü ve kişisel hedeflerde istikrarlı büyüme enerjisi sizinle olacak. Tutulma sürecinde geleceğe dair planlarınız netleşecek. Belki yeni bir ekip, yeni bir proje veya yeni bir çevreye adım atacaksınız. Bu adımlar sabırlı ama emin şekilde sizi uzun vadeli başarıya taşıyacaktır. Sevgili boğalar, bu balık tutulması size bir mesaj gönderiyor. Artık kalabalıkların içinde kaybolmak yerine gerçekten ait olduğun insanları bul. Bazı çevrelerden kopabilirsiniz, bazı planlar dağılabilir ama unutmayın bu kopuşlar kayıp değil, ruhsal bir seçimdir. Gökyüzü sizi duygusal olarak arındırıyor. Kiminle yürüdüğünüzü, hangi hayalin peşinde olduğunuzu sorgulatıyor. Yüreğinizden geçenle aklınızın istediği şeyler aynı hizaya geldiğinde işte o zaman büyük bir huzur bulacaksınız. Bu tutulma sizleri geçmişle bağlarınızı çözmeye, dostluklarda samimiyeti bulmaya ve geleceğinizi yeniden şekillendirmeye çağırıyor. Evren size diyor ki ruhunun frekansına uygun insanlarla bir araya gel. Çünkü yeni döngü senin özgün ışığınla parlayacak. 2026 bize şunu söylüyor. Cesaretle başla, inançla sürdür ve bilinçle inşa et. Eski sistemler çözülürken yeni yapılar kurulacak. Kendi ışığınızı takip etmek, kalbinizin sesini dinlemek ve bilinçle adım atmak şimdi çok daha önemli olacak. Sevgili dostlar, yeni yılın hepimiz için sağlık, huzur, mutluluk ve başarı getirmesini diliyorum.
Her yeni gün size ışık, farkındalık ve sevgi getirsin. 2026 cesaretin, bilincin ve kalbin yılı olsun. Kendi ışığınızla dünyayı aydınlatın. Hoş geldin 2026. Yıldızların ışığı yolunuzu aydınlatsın ve her zaman sizinle olsun.